%100 yapay zeka ile üretilmiş bir şeyi sinemada ya da televizyonda yayınlamak en azından benim çalıştığım projelerde yetersiz kalır. Yani yapay zeka henüz daha o kaliteye gelmedi. Ama gelecek tabii. Yani süratle oraya doğru gidiyoruz. Bugün itibarıyla işte pluginler seviyesinde zaman kazandırıcı marifetler. Yani yapay zeka yapmasaydı da ben onu elle yapardım ama 4 saat sürerdi. Yapay zeka 30 saniyede yapıyor. Bu çok sevindirici bir şey. Daha bugün bitirdiğim bir reklam filmi var. Orada bir maket dünya kurulması lazım ve videonun içerisine giydirilmesi lazım. Bunun için de orijinal videodaki gerçek kamerayla çekilmiş görüntüdeki sehpanın tracklenmesi, o kamera datasının başka bir yazılıma aktarılması, 3 boyutlu çalışan yazılımın orada yaratılmış olan 3 boyutlu dünyayı o kamerayla, gerçek dünyadaki kamerayla çekmesi gerekiyor. İşte 4-5 sene önce yapsaydım ben bu işi, ya çok zor olacaktı ya da titreyecekti kamera. Yani sorunlar olacaktı. Çok zaman alacaktı bunu kaliteli yapmak. Ama şimdi bir yapay zeka geldi, görüntüye baktı, kamera datasını çıkardı. O kamera datasını başka bir yazılıma aktardık. Oradaki diğer yazılımdaki başka bir yapay zeka o kamerayı güzelce okudu, görüntüyü çekti. Otomatik olarak objektife bile karar verdi. Sonra bir yazılımdan öbür yazılıma görüntü aktarıldı, yerine yerleştirildi. Depth Scanner diye bir plugin var. Bu baya yapay zeka ile alan derinliğini yaratıyor. Ve genellikle de çok başarılı oluyor. Yapay zeka ile bilgisayar programcılığı yetenekleri bence birbirine çok yaklaştı. Buna da fuzzy logic deniyor, bulanık mantık deniyor. Yapay zeka programcılığıyla klasik programcılık arasındaki bir durak bu. Bulanık mantık, fuzzy logic. Onu çok geliştirdiler. Ben buna daha çok seviniyorum. Bulanık mantık yazılımcılığıyla ilgili çok çalışmalar yapılıyordu. Şimdi o da çok gelişti. Klasik bilgisayar programı zannettiğimiz yazılımlar da artık bulanık mantıkla çalışıyor. Toplam devrimler silsilesi yaşanıyor aslında. Mekatronikte de, bulanık mantıkta da, yapay zekada da neredeyse her hafta devrim oluyor. İnsan daha evrimini bitirmemiş ve tehlikeli bir yaratık. Kötü bir yaratık aslında. Ben eminim ki bu su damlaları savaşa doğru gidiyor. Daha iyi silah yapmak, daha çok insan öldürmek, insan öldürmenin kalitesini arttırabilir. Daha seçmeli insan öldürebilir. Yani tek bombayla bütün şehri yok etmek yerine işte uzaktan insanların cebindeki aletlerle insanları öldürüp daha profesyonel katiller olacağız diye düşünüyorum ben. İkinci Dünya Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı arasında inanılmaz bir teknoloji farkı var. Daha iyi silahlar. Yani kafası çalışan herkes profesyonelliği çerçevesinde daha savaşa yönelik ne yapabilirim diye düşündü ve başardı da. Yani yapay zeka bana bunu çağrıştırıyor. Silah yapacağız. Yani insanlık bir tek bunu akıl edebilir bence. Yani herkes kendi aklıyla, kendi vicdanıyla kullanacak bu aracı. Ya bıçak gibi işte hani en klasik örnektir. Bıçak Evet. gibi bir şey bu. Domates de doğrayabilirsiniz. Bir başkasına da saplayabilirsiniz. Ama bu bir araç. Yani bu araç gelişecek, gelişiyor. Herkes kendi niyetiyle kullanacak. Ama geçenlerde yaşadık işte Çin yapay zekası, Amerikan yapay zekası diye etiketlendirildi bu araçlar ve bir tür tartışma konusu haline geldi. Ama o Çin yapay zekasını yapan da Amerikan yapay zekasını yapan da iyi niyetli, tatlı, şeker insanlar yani. Denklemden yapay zeka kelimesini çıkarsak bile günümüzde bir arayış var. Arayış işte Türk sinemasında da devam ediyordu. Yapay zeka disiplinler arasındaki saygıyı bozdu bence. İşte insan emek sever, emeği sever. Hem kendi emeğini hem başkasının emeğini sever. Sanatta da öyledir. Leonardo'nun 7 yıl Mona Lisa ile uğraşması niyeyse bize iyi bir şeymiş gibi geliyor. Ya adama yazık değil mi? Yani bir insan bir resim için yıllarca uğraşır mı? Ama o bir saygı vesilesi. Aynı saygı dengesi
Sinema sektöründe de mesela bozulmuş durumda. Ne insanların yazdığına saygımız kaldı. Ben görsel efektçiyim. Zaten saygı duyulmazdı görsel efektçiye. Şimdi o da kayboldu. Hiç görsel efektçiye hiçbir saygı yok. Sanki hepimizin bir düğmesi var. Adam silme düğmesi, işte gökyüzünü değiştirme düğmesi, yangın sahnesi yaratma düğmesi gibi düğmelerimiz var zannediyorlardı. Şimdi bir de yapay zekaya söyle o yapsın düğmesi var. Yani bir şekilde yapımcılar da ya insanlar çalışıyorlar, yoruluyor anlayacak herhalde. Ama bu yapay zekanın sorunu değil. Yani 1800'lerde de işte kapital sahibi işçiye saygı duymuyordu. Bir şey değişmedi. Gene Evet. aynı. Yani saygısızlığa bir vesile daha bulundu. O Evet. saygısızlık zaten vardı. Bir vesile daha bulundu. Yani 1 milyon dolara film yapan yapımcı o filmden 10 milyon dolar kazanmayı hayal edebiliyor. Ama bir görsel efektçi 20 kişinin 6 ayda yapacağı işi tek başına bir ayda yaptığı için o kişilerin zaman ve masrafının en azından yarısını alabilmeyi hayal edemiyor. Hala bir kişi bir ay çalıştı, o ayın parasını alabilir algısı var insanlarda. Yapay zeka zaman ve para tasarrufunu hepimize sağlamalı. Ya ben görsel efektçi olarak benim departmanımın avantajıdır yapay zeka kullanmak. Yapımcıyı ilgilendiren bir şey yok ki. Photoshop 30 yıldır hayatımızda. Elle yapamayacağımız bir sürü şeyi yapmamızı sağlıyor zaten. Yapay zeka da yeni bir araç. Benim yakın iletişimde olduğum 3 meslektaşım da işi bıraktı. Yani artık görsel efektle uğraşmıyor. Ben en son Ölümlü Dünya 2 filminin efektlerini yaptıktan sonra ben de aslında bıraktım yani sinemayı. Şu an sadece reklam filmleriyle ilgileniyorum. Çünkü bırakmamız gerekiyordu. Şu an tamamen işte konfeksiyona benzer bir görsel efekt dünyası var Türkiye'de. Tailor made görsel efekt ya kalmadı ya da çok azaldı diyebilirim. Konfeksiyon görsel efekt de yani yapay zekadan çok fazla faydalanacaktır büyük ihtimalle yakın gelecekte. Şu an için aktif olarak kullanabildiklerini zannetmiyorum ama yakın gelecekte başlayacaktır o da. Bu endüstriyel fabrikasyon bir süreç ve bu yaşanacak. Yani düzelecek ama bu bir nasıl denir? Algıların düzelmesi lazım. Yani insanların genel olarak her konuda olan sorunlarının tezahürü şu an yaşanan şey. Görsel efekt aslında daha senaryo aşamasında senaristin hayaliyle başlıyor. Hayal gücüyle başlıyor. 90'ları ve 2000'leri çok güzel yaşadık. Gerçekten şuursuzca senaryo yazıyordu yazarlar. Hayal ettiğini yazıyordu. Ama şu an daha senaryo aşamasında bu sahne kaça çekilirle başlıyor süreç. Bir dizide oyun karakterlerden biri diğer karaktere diyor ki Ayşe'nin evi yanmış duydun mu? Diğeri de diyor ki evet duydum. Şimdi normalde senarist büyük ihtimalle oraya uzun uzun yangını yazdı. Ama yapımcı dedi ki çekmeyin. Yani Türk sinemasının problemi yapay zekadan önce de buydu. Ayşe'nin evi yanmış mı? Yanmış. Duydun mu? Duydum. Yani kısa filmlerde de sanat filmlerinde de başımıza bu gelecek. Gelmiştir de geliyordur. Haberimiz yoktur. Senaryo aşamasında ne kadar faydalanılıyor bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle faydalanıyordur. Çünkü çok iyi fikir veriyor. Ya ben çok mutluyum yapay zekanın varlığından ve kullanıyor olmaktan. 6 yıldır yoğun olarak kullanıyorum. Hatta belki 8 yıl diyebilirim. Yapay zekanın varlığı harika. Ama işte nasıl kullanmak istediğinizle ve onun çıkardığı sonuçları sizin nasıl yorumladığınız, değerlendirdiğinizle alakalı. Çok iyi fikir veriyor. Yani normal şartlar altında hiç aklımıza gelmeyecek açılardan baktığı için güzel bir süreç. O yüzden senaryoların da çok zenginleşeceğini, değişeceğini düşünüyorum ben. Umuyorum ya da. Şimdi yapay zeka bilgiyle besleniyor. İstatistiklerle besleniyor.
Yani insanların genellikle turuncuyu sıcak bulduğu ona öğretilmek zorunda. Her şeyi istatistiklerle yapmak aslında yanlış bir yoldu. Yani insanoğlu sağlam bir malzeme olmadığı için yapay zeka insandan öğreniyor. E, insan yanlış kararları genellikle kitleler halinde verdiği için yapay zekada estetiği, sanatı o kitlelerin beğendiği gibi zannediyor. İnsan kalabalıkları, popüler kültür çok doğru kararlar vermiyor çoğunlukla. Yani Ivan Şişkin'i kimse bilmiyor. Van Gogh'u iyi ressam zannediyoruz. Van Gogh iyi bir ressam değildir dendiğinde de büyük kitleler sana gülüyor. Dolayısıyla bu yapay zeka bu sanatı nasıl anlayacak, nasıl yorumlayacak, nasıl öğrenecek? İnsanlık kendi yeni sanatını keşfettiği zaman yapay zeka bunu algılayacak ve o damardan çok faydalı işler yapmaya başlayacak. Yapay zekanın iyi, kötü, vicdan gibi kavramlar konusunda yetersiz olduğunu ve o her zaman olacağını düşünüyorum. İnsan neyse, insan ne kadar etiği önemsiyorsa, vicdanlıysa, yapay zeka da onu taklit ettiği için öyle olacaktır. O yüzden bir tehlike yok. İnsan kadar tehlike.